Sahel bölgesi son yıllarda büyük değişimlere sahne oldu. Askeri darbeler, yeni liderlerin politikaları, Fransa'nın bölgeden çekilmesi ve Rusya gibi aktörlerin yükselişi. Bugün sizlere Mali, Nijer ve Burkina Faso'da neler yaşandığını ve bu değişimlerin halkı ve bölgeyi nasıl etkilediğini anlatacağım. Ben Tunç Demirtaş, hazırsanız 10-10 başlıyor. Sahel bölgesinde özellikle Mali, Nijer ve Burkina Faso'da 2020'den itibaren arka arkaya askeri darbeler yaşandı ve yeni liderler başa geçti. İşte bu liderler genelde güvenlik, yabancı etkisini azaltma ve ekonomik kalkınma gibi ya da yolsuzlukla mücadele gibi konulara odaklanmışlardı. Mali'de Assimi Goïta radikal gruplarla mücadele için Fransa'nın Barkhane operasyonunu bitirip Rusya'nın Wagner grubuyla işbirliğine yönelmişti. Tabi Burkina Faso'da İbrahim Traoré yerel savunma milislerini güçlendirmeye ve tarım ile madencilik reformları yapmaya çalıştı ama mali sıkıntılar sebebiyle bunun etkisi oldukça sınırlı kalmıştı. Ve yine Nijer'de Abdurrahman Chani özellikle uranyum ve doğal kaynaklar üzerindeki yabancı kontrolünü azaltmaya odaklanmıştı ve Fransız askerlerinin çekilmesini sağladı. Ama bu politikalar ekonomik ve güvenlik açıdan beklenen sonuçları henüz verdi diyemeyiz. Ve bu liderler yolsuzlukla mücadeleye öncelik verdiklerini söyleseler de güvenlik ve ekonomik istikrarsızlık bu çabaları oldukça zorlaştırdı. Ve yine Mali'de Goïta kamu kaynaklarının şeffaf dağıtılacağını vaat etmişti ama güvenlik sorunları bu planları geri plana atmıştı. Burkina Faso'da ise Traoré önceki hükümetlerin yolsuzluk dosyalarını açtı ama halk desteği oldukça sınırlı kaldı. Öte yandan Fransız askeri varlığının sona erdirilmesi ve Batı ile ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi halkın bir kısmında yabancı etkilerden kurtuluyoruz algısını da güçlendirmişti. Ancak demokratikleşme süreçleri sürekli erteleniyor ve liderlerin iktidarı uzun vadede bırakmayacakları endişeleri de arttıran bir durum ortaya çıkarmış gibi görünebiliyor. Sonuç olarak bu ülkelerdeki liderler halkın beklentilerini karşılamak için bazı reformlar yapmaya çalışıyor ama kaynak yetersizlikleri ve süregelen güvenlik sorunları bu reformların etkisini de oldukça sınırlandırıyor. Yine terör tehditleri hala sürüyor. Ekonomik zorluklar halkın yaşam standartlarını iyileştirmeyi zorlaştırıyor. Hem halk hem de uluslararası toplum bu değişimlerin ne kadar somut sonuç verip vermeyeceğini bekleyip de görmek istiyor. Ama demokratikleşme ve uzun vadeli istikrar hedefleri de belirsizliğini koruyor diyebiliriz. 2024 yılında Mali, Nijer ve Burkina Faso ECOWAS'tan ayrılarak Sahel Devletleri İttifakı'nı kurmuştu ve bu yapı güvenlik ve egemenlik odaklı bir işbirliği platformu olarak ortaya çıkmıştı. Yine baktığımızda terör tehditlerine karşı ortak bir askeri güç kurmayı, istihbarat paylaşımını artırmayı ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı hedefleyen bir durum ortaya koyuyor. İlk başkanlığını Mali lideri Assimi Goïta'nın yaptığı bu ittifak dönüşümlü başkanlık sistemiyle yönetilecek tabii ki. Nijer lideri Chani, ittifakın güvenlik politikalarının yabancı askeri varlığı sınırlamasına odaklanmasını isterken, Burkina Faso lideri Traoré, tarım ve madencilik sektörlerinde işbirliğini artırarak kırsal kalkınmayı teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Ayrıca ortak bir yatırım bankası kurma, serbest ticareti destekleme ve Nijer'in uranyum gelirlerini ekonomik kalkınma için daha adil şekilde kullanma planları ittifakın ekonomik hedeflerinin de merkezinde yer almakta diyebiliriz. Sahel Devletleri İttifakı, Fransa gibi batılı güçlerin etkisini azaltıp Rusya gibi alternatif ortaklarla işbirliğini arttırmayı amaçlıyor. Ve yine Mali ve Burkina Faso'nun Wagner grubuyla çalışması bu stratejinin önemli bir parçası olarak da bulunuyor diyebiliriz. Düzenli olarak lider toplantılarıyla güvenlik ve kalkınma projelerini koordine eden ittifak, sosyal ve kültürel işbirliklerini de teşvik ediyor diyebiliriz. Ancak ittifak sınırlı ekonomik kaynaklar, uluslararası eleştiriler ve bölgede devam eden güvenlik sorunları gibi büyük zorluklarla karşı karşıya. Bu nedenle yeni yapının uzun vadede ne kadar etkili olacağını söylemek de henüz mümkün değil. Sahel ülkeleri özellikle Mali, Nijer ve Burkina Faso, Fransa ile tarihsel bağlarını sorgulayarak Rusya, Çin ve Türkiye gibi yeni alternatif aktörlerle işbirliği yapmaya başladı. Yine Mali'de Assimi Goïta, Fransa'nın Barkhane operasyonunu sonlandırıp Wagner grubuyla çalışarak Rusya'dan askeri destek almıştı. Benzer şekilde yine Mali son dönemde Türkiye'den de destek alma amacı içerisinde diyebilirim. Yine Burkina Faso'da İbrahim Traoré güvenlik için Rusya'dan silah ve eğitim desteği sağladı. Yine aynı şekilde Rusya'nın bölgedeki etkisi sadece askeri değil, aynı zamanda doğal kaynakların işletilmesi
ve altyapı projelerinin de aslında ortaya çıkmasına sebep oldu diyebiliriz. Çin ise ekonomik yatırımlarıyla öne çıkıyor tabii bu ülkeler üzerinde. Özellikle Nijer'de uranyum madenlerinin işletilmesi ve enerji projeleriyle bu ülkeyle bağlarını güçlendiriyor. Nijer lideri Abdurrahman Chani, Fransa ile bozulan ekonomik ilişkilerinin yerini Çin'in sağladığı krediler ve projelerle doldurmaya çalışıyor. Türkiye'de sahelde etkisini sağlık, eğitim, kalkınma projeleriyle artırırken insani yardımlarla halk arasında olumlu bir imaj yaratıyor. Tabii bununla beraber bir de savunma anlamında, güvenlik anlamında işbirliklerini de geliştiriyor. Türk şirketleri yine bunlarla beraber tarım ve inşaat sektöründe yatırımlar yapıyor. Tabii özellikle burada unutmamamız gereken konu Bayraktar TB2 İHA'larıyla ve diğer savunma sanayi araçlarıyla bölgenin terörle mücadele çabalarına destek veren nadide ülkelerden bir tanesi. Katar'da yine aynı şekilde finansman ve İslam dayanışması temelli işbirlikleriyle bölgede aktif bir rol üstleniyor diyebiliriz. Yine Sahel ülkelerinin bu yeni aktörlere yönelmesi Fransa'nın etkisini dengelemekle kalmıyor. Hatta ulusal çıkarlarını daha iyi koruma imkanı da sunuyor. Ancak bu işbirlikleri bazı durumlarda ekonomik bağımlılık risklerini artırsa da bölgede jeopolitik dengeleri de önemli ölçüde de değiştiriyor. Sahel bölgesinde, Mali'de, Nijer'de ve Burkina Faso'da son yıllarda yaşanan değişimler bu ülkelerin sosyal, ekonomik ve askeri yapısını ciddi şekilde etkiledi. Yani bölgede stratejik bir dönüşüm var diyebiliriz. Sosyal sorunlar, etnik ve dini gruplar arasındaki gerilimlerle daha da karmaşık hale geldi. Mali'de örnek olarak Tuareg grupları kuzeyde ayrılık taleplerini yükseltirken Burkina Faso'da Mossi ve Fulani toplulukları arasında kaynak paylaşımında çatışmalara yol açıyor. Nijer'de ise etnik rekabet ve ayrımcılık politikaları hükümetin halk üzerindeki meşruiyetini de zayıflatan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada bir de ekonomik zorluklar bu sorunları daha fazla derinleştiriyor. Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan bu ülkelerde kişi başına düşen gelir son derece düşük seviyelerde. Burkina Faso'da altın madenciliği ekonomiyi desteklemeye çalışıyor tabii ki ama bununla beraber yasa dışı madencilik faaliyetleri kaynakları tüketiyor. Nijer'de yine uranyum ihracatı durunca ekonomik sorunların ortaya çıkma durumu söz konusu oluyor. Ya da Mali açısından baktığımızda altın rezervlerine rağmen yolsuzluk ve kötü yönetişimle beklenen kalkınmayı sağlayamama durumları da bu tarz sorunların daha fazla derinleşebilmesi riskini de ortaya çıkarıyor. Tabii bunların hepsi birer risk ve bu risklerin aslında ekonomik sıkıntıların, sosyal hizmetlerin yetersizliğiyle birleştiğinde daha fazla potansiyel olarak büyüyen bir riskin ortaya çıkmasını da karşımıza çıkarıyor diyebilirim. Mali'de okulların %40'ı şu aşamada kapalı. Nijer'de yine aynı şekilde binlerce çocuk, hatta belki milyonlarla ifade edilebilir, eğitimden mahrum kalabilme durumunda. Askeri anlamda ise Sahel ülkeleri terör saldırıları ve güvenlik zafiyetleriyle mücadele ediyor aynı zamanda. Ve Burkina Faso 2022'de en fazla terör saldırısına uğrayan ülke olurken Nijer ve Mali'de silahlı grupların hedefi haline de geliyor. Barkhane operasyonunun sona ermesiyle oluşan güvenlik boşluğu Rusya'nın Wagner grubu gibi yeni aktörlerle doldurulmaya çalışıldı. Ancak Wagner hem Mali hem de Burkina Faso'da hükümetlere destek sağlıyor ve Fransız etkisinin azaltılmasına yol açıyor. Ancak bu durumda bir yandan da farklı sorunların ortaya çıkmasına, güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ve bu süreçte demokratikleşmenin de bir anlamda kesintiye uğraması söz konusu olabiliyor. Yine Mali'de Assimi Goïta, Burkina Faso'da İbrahim Traore ve Nijer'de Abdurrahman Chani darbelerle yönetime gelmişti. Ancak bu liderlerin güvenlik vaatlerine rağmen bölgede saldırılar ve istikrarsızlık aslında devam ediyor. Örneğin Burkina Faso'da 2023'te terör saldırılarında 5000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Batıya bağımlılığı azaltma çabaları ve uluslararası yaptırımlar özellikle Nijer gibi ülkelerde ekonomik ve insani krizleri derinleştiriyor. Bölgenin istikrarla kavuşması için güvenlik önlemleri, ekonomik reformlar ve demokratikleşme adımlarının hızlandırılması da büyük bir önem taşıyor. Bu bahsetmiş olduğum 3 ülkede, yani Mali'de, Burkina Faso'da ve Nijer'de askeri yönetimler sonrasındaki ortaya çıkan bu idari yapı halkın eğitim, sağlık ve güvenlik alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak için adımlar atsa da bu politikalar genelde kısa vadeli çözümlerle
sınırlı kalıyor. Eğitimde Mali 1500'den fazla kapalı okulu açmayı hedeflemişti ama bütçe ve lojistik sıkıntılar nedeniyle bu durum maalesef gerçekleşmedi. Yine Burkina Faso'da kırsal bölgeler için mobil eğitim birimleri planlansa da hala 800'den fazla bugün okul kapalı durumda duruyor ve 300 binden fazla çocuk eğitimden mahrum durumda. Nijer'de de eğitime öncelik verilmek istendi ama ECOWAS yaptırımları ve bütçe sıkıntıları bu çabaları engelledi. Sağlık alanında ise Mali çatışma bölgelerinde 50 sağlık merkezini açtı ama güvenlik sorunları bu hizmetleri sürdürülemez hale getirmişti. Burkina Faso kırsal kesimlerde hizmet götürmeye çalışıyor ama terör saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi temel sağlık hizmetlerinden de faydalanamıyor. Öte yandan Nijer'e baktığımızda Nijer'de halk sağlığı krizlerine acil çözümler getirilse de dış yardımların kesilmesi kalıcı bir sistem kurulmasının önünde de en büyük zorluk olarak bulunuyor. Bir de güvenlik konusu var. Belki de en önemli konu. Güvenlikte ise terörle mücadele öncelikli olarak öne çıkıyor. Mali'de Fransız Barkhane operasyonu sona erdirilip Wagner grubu devreye alındı demiştim. Ama terör tehditleri hala günümüzde kendisini göstermekte. Yine Burkina Faso'da yerel milisler kullanıldı. Ama yetersiz eğitim ve ekipman yüzünden ciddi kayıpların yaşanması da söz konusu. Bir de Nijer'e baktığımızda Nijer'de güvenlik operasyonları artırılıyor. Ama yine burada uluslararası yardımların kesilmesi ordunun zayıflaması konusunda önemli bir etkiye de sahip maalesef. Bu girişimler kısa vadeli çözümler sunsa da askeri girişimler sonrasında ortaya çıkan yapılar ekonomik kriz, uluslararası izolasyon ve güvenlik tehditleriyle de boğuşuyor. Eğitim ve sağlık hizmetleri terörle mücadeleye odaklandığı için ikinci plana itilmişti aslında ilk aşamada. Ve daha sonrasında halkın temel ihtiyaçlarının karşılanamaması bu yönetimlere olan güveni de zayıflattı maalesef. Tabii ortaya çıkan farklılıklar aslında oldukça önemli bir konu. Sahel bölgesinde bulunan bu üç ülkenin yaşamış olduğu o stratejik dönüşüm küresel güç mücadelesinin de bir anlamda merkezi haline kendisini getirmişti. Bölgede enerji kaynakları, ticaret yolları ve terörle mücadele hem Batı'nın hem de yeni aktörlerin odak noktası durumunda. Nijer dünyanın en büyük uranyum rezervlerinden birisine sahip olduğu için Avrupa'nın nükleer enerji güvenliğinde kritik bir rol oynuyor. Hatta Fransa'da bu durum oldukça yüksek seviyedeydi. Ama Fransa'nın uzun süredir kullanmış olduğu bu kaynaklara erişimin kesilmesi Avrupa için büyük bir risk de oluşturabilir durumda kendisini gösteriyor. Mali ve Burkina Faso ise El-Kaide ve DAEŞ gibi grupların etkili olduğu yerler olarak hem bölgesel hem de uluslararası güvenliği tehdit ediyor. Dolayısıyla burada Fransa'nın Barkhane operasyonu gibi girişimlerin zayıflaması, ortadan kalkması bölgedeki güç dengelerinin değişmesine de sebep oluyor. Yani Mali ve Burkina Faso'nun darbe yönetimleri Fransız askerlerini ülkeden çıkarırken öte yandan Wagner grubu gibi aktörlerin bölgede etkisini arttırması diğer bir tehdit ve risk konusu olarak da kendisini gösterebiliyor. Yine bölgeye yalnızca güvenlik açısından bakmamak gerekiyor. Aynı zamanda ekonomik ve jeopolitik çıkarlar açısından da büyük bir ilgi var bölgeye. Bu kapsamda küresel aktörlerin de yoğun bir ilgisinin olması söz konusu. Yine karşımıza burada Çin çıkıyor ve Çin kuşak ve yol girişimi kapsamında Nijer ve çevresinde altyapı projeleri yürütürken ABD daha çok terörle mücadeleye odaklanıyor, drone üsleri kuruyor ve Avrupa Birliği ise göç dalgalarını önlemek için Sahel ülkelerinde kalkınma ve altyapı projelerine yatırımlar yapıyor. Ama burada şunu belirtmek gerekir ki geçtiğimiz aylarda Batı'ya yönelik ciddi bir tepki bölgede oluşmuştu. Yine ABD'nin Nijer'de kullanmış olduğu drone üssünden de çıkarılması durumu söz konusu olmuştu. Yerel düzeyde halkın Fransa gibi eski sömürgeci güçlere tepkisi Rusya ve Çin'in nüfus kazanmasına bölgede fırsat tanıyor. Nijer'deki 2023 askeri müdahalesi bölgeyi batıdan uzaklaştırıp yeni aktörlere yöneltirken Sahel'i enerji, güvenlik ve ticaretin merkezine yerleştirmiş durumda olarak karşımıza çıkarıyor. Ve Fransa'nın etkisinin azalması, Rusya ve Çin'in yine bölgede yükselmeye yönelik arayışları, ABD'nin askeri varlığı ve Avrupa'nın projeleri bölgeyi gelecekte daha da karmaşık bir güç mücadelesinin sahnesi haline getirebilme potansiyelini göstermekte. Bahsetmiş olduğumuz bu üç ülkenin kurduğu Sahel Devletleri İttifakı, Batı Afrika'da hem siyasi hem de ekonomik dengeleri değiştiren önemli bir adım aslında. ECOWAS'a alternatif bir yapı olarak ortaya çıkan bu ittifak, Batı'ya karşı bağımsızlık ve sömürge karşıtı söylemleri güçlendirdi. Örneğin yine bu ittifaka dolaylı destek verirken Senegal ve Fil sahili bu yapıyı bir tehdit olarak görerek Batı'dan daha fazla destek aramaya başlamıştı. Nijer'in uranyum rezervleri ittifakı Avrupa için stratejik hale getirirken bu
Burkina Faso ve Mali'nin altın rezervleri de ekonomik dengeleri sarstı ve bölgedeki ticaret rotalarını da yeniden şekillendirmeye mecbur bıraktı. Ayrıca Rusya'nın Wagner grubu üzerinden sağlamış olduğu bu askeri destekler Fransız etkisinin daha da azalmasına sebep oldu ve Çad ile Nijerya gibi bölgeye komşu ülkelerin sınır güvenliğinin artmasına da sebep oldu diyebilirim. Bu ittifak sıkı sınır politikaları, düzensiz göç hareketlerini Nijerya, Çad ve Kamerun gibi komşu ülkelere yöneltti ve bu ülkelerde sosyal ve ekonomik baskıların daha fazla artmasına da sebep oldu bu durum. Yine Çin'in ittifaka yönelik ülkelerde yoğunlaşan yatırımları diğer Sahel ülkelerinde ekonomik rekabeti de arttırmış durumda. Ve Nijerya gibi ülkelerin yeni ticaret anlaşmaları arayışına girmesine yol açmıştı tabii bu durum. Ayrıca bu Sahel Devletleri İttifakı'nın ECOWAS'a meydan okuması Batı Afrika'da darbe riskini arttırırken Nijerya gibi ülkelerde askeri yönetim tartışmalarını tekrardan gündeme taşıdı. Ve genel olarak Sahel Devletleri İttifakı hem komşu ülkelerde belirsizliklere neden oldu hem de Sahel'de yeni bir siyasi düzenin temellerini atarak bölgedeki güç dengelerini değiştirdi. Bu bölgede yaşanan son yıllarda ortaya çıkan askeri müdahaleler ve güvenlik politikalarındaki değişimler terörle mücadelede hem yerel hem de uluslararası düzeyde büyük zorluklar ortaya çıkarıyor. Mali'de Goïta'nın yönetimi ele almasıyla Fransa'nın Barkhane operasyonu sona erdi ve Wagner grubu sahaya girdi. Fransa'nın bölgedeki etkisi azalırken Rusya'nın nüfuzu artıyor. Benzer şekilde Burkina Faso'da Yüzbaşı İbrahim Traore halk milislerini devreye sokarak güvenlik önlemlerini arttırmaya çalışıyor. Ama bu grupların yetersiz eğitim nedeniyle iç çatışmalar ve insan hakları ihlalleri de yaşanıyor. Yine Nijer'de askeri yönetim sonrasında ortaya çıkan yapıda Fransa'nın ülkeden çekilmesini talep ederek Wagner grubuyla işbirliği sinyallerinin verilmesini ortaya çıkardı. Ama bu gelişmeler güvenlik ve işbirliğini zayıflatmıştı. Uluslararası aktörlerin etkisini sınırladı aynı zamanda bu girişimler ve terör gruplarına alan kazandırmasına da yol açtı maalesef. Terör örgütlerinin saldırıları 2023 ve 2024'te bölgede oldukça yoğunlaştı. Hatta geçtiğimiz haftalarda en yoğun pik noktasına ulaştı diyebiliriz. Bu saldırılarda binlerce insan maalesef hayatını kaybetti ve milyonlarca insan yerinden edildi. Yine örnek vermek gerekirse burada Burkina Faso'da 2 milyondan fazla kişi çatışmalar nedeniyle yerlerinden edildi. Ekonomik krizler ve uluslararası yardımların kesilmesi halkın yaşam koşullarını kötüleştirdi. Zaten kötü olan yaşam koşullarıyla beraber terör örgütlerinin yerel halktan destek bulmasında bu durum daha kolay hale getirdi. Fransa'nın bölgeden çekilmesi, Rusya'nın etkisini arttırması ve ECOWAS yaptırımları bölgede güvenlik ve siyasi dengeleri kökten değiştiren bir yapıya sahip bu süreçte. Yine terörle mücadele operasyonları yeterli etkiyi gösteremiyor maalesef ve Sahel bölgesi daha karmaşık bir güvenlik sorunu yaşar hale de geliyor. Sahel bölgesinde yaşanan siyasi ve askeri dönüşümler, özellikle Nijer, Mali ve Burkina Faso'daki askeri müdahaleler Afrika'nın diğer bölgelerinde yankılar uyandırmıştı. Çad'da Muhammed İdris Deby İTNO'nun 2021'de yine askeri bir müdahale yoluyla, darbe yoluyla yönetimi ele alması, Sahel'deki güvenlik odaklı yönetim modeline benzer şekilde halk desteği kazanma çabası olarak görülmüştü. Gabon'da Ali Bongo'nun 2023'te yine bir askeri müdahaleyle devrilmesi, Fransa karşıtı söylemin bu ülkede de yükselmesine ve Fransız etkisinin zayıflamasına neden oldu. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ise Wagner grubunun güvenlik güçlerini eğitmesi ve elmas gibi bazı madenleri ya da değerli metalleri kontrol etmesi Rusya'nın Sahel'deki işbirliği modelinin kıtanın diğer bölgelerinde de etkili olduğunu gösteren farklı bir aslında unsur. Bu dönüşümler bölgesel örgütlerin rolünü ve etkisini de aslında tartışmaya açan dönüşümler. Aynı zamanda ECOWAS'ın Nijer'deki darbe sonrası askeri müdahale tehditleri Afrika Birliği'nin bölgedeki krize karşı etkisizliğini de maalesef ortaya koyuyor. Yine Nijerya gibi ülkeler Sahel'deki istikrarsızlığı dengelemeye çalışsa da Boko Haram ve ISWAP gibi gruplar Nijer'deki krizden güç kazanıyorlar ve bu arada Güney Afrika gibi BRICS ülkeleri Rusya ve Çin'in Afrika'da artan etkisini politik ve ekonomik işbirlikleriyle de değerlendirebiliyor. Sahel'deki bu siyasi değişimler Afrika genelinde askeri yönetimlerin meşruiyet tartışmalarının yeniden alevlendirilmesine sebep oluyor ve uluslararası işbirliklerini yeniden de şekillendiren bir yapıya sahip oluyor aynı zamanda. Fransa'nın burada kıtadaki etkisinin azalması ve Rusya'nın artan gücü kıtanın geleceğinde yeni bir dönüşüm sürecinin ve rekabet sürecinin de aslında ortaya çıkacağını işaret ediyor. Sahel bölgesinde son yıllarda yaşanan değişimler Afrika'nın bağımsızlık ve kalkınma hedefleri üzerinde önemli bir etki oluşturdu. Yani
Fransa'nın bölgede hep söylediğimiz üzere zayıflayan etkisi Rusya ve Çin gibi aktörlerin devreye girmesine yol açıyor. Mali'de Wagner grubunun güvenlik desteği sağlaması ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde benzer bir rol üstlenmesi bu ülkelerin ekonomik bağımsızlık arayışında fırsatlar sunuyor. Ama aynı zamanda yeni riskler de beraberinde getiriyor bu fırsatlar. Yani Gabon ve Çad gibi ülkelerdeki siyasi dönüşümler Sahel'deki bağımsızlık odaklı hareketlerin kıtanın diğer bölgelerinde de yayılabileceğini de gösteriyor. Yani önemli bir risk aslında kendisini gösteriyor diyebiliriz ve bu risk halihazırda devam ediyor. Bölgesel işbirliğini güçlendirme ihtiyacı ise daha belirgin hale geldi bu süreçte. ECOWAS'ın Nijer'deki darbe sonrası müdahale planları ve Afrika Birliği'nin etkisizliği kıtanın daha etkin mekanizmalara ihtiyaç duyduğunu da ortaya koyuyor. Sahel'de altyapı ve kalkınma projelerine yönelik çabalar ekonomik eşitsizlikleri azaltmak için bir modelde ortaya koyabilecek bir duruma sahip ama uzun vadeli başarı için yerel liderlik ve adil kaynak yönetimi oldukça kritik konular. Aynı zamanda Fransa karşı söylemler, Batı'nın azalan etkisi, BRICS ülkelerinin Afrika ile daha derin ilişkiler kurmasına da teşvik etmişti ve bu değişimler Afrika'nın kalkınma ve güvenlik stratejilerinde kendi dinamiklerine daha fazla odaklanmasını da ortaya çıkarmıştı diyebiliriz. Sahel bölgesi son yıllarda büyük değişimlere sahne oldu. Askeri darbeler, yeni liderlerin politikaları, Fransa'nın bölgeden çekilmesi ve Rusya gibi aktörlerin yükselişi. Bugün sizlere Mali, Nijer ve Burkina Faso'da neler yaşandığını ve bu değişimlerin halkı ve bölgeyi nasıl etkilediğini anlatacağım.